zuhurata tabiiz öyle Evet. değil mi? Çünkü yani önceden evet ki çıkıyorsa. programımız var tabii. Yani standartlarımız var. Bilgiyi, literal bilgiyi tam kendisine uygun olarak kullanmayı biz önemsiyoruz. Üstü. Üzerine hermeneutik yapıyoruz. Üzerine yorum bilimi yapıyoruz ama bu yorumun da geleneği var. Herhangi bir şekilde keyfi bir şey yapmıyoruz. Her birinin hesabı verilebilecek bir sofra kuruyoruz. Dileyen bu sofraya misafir olabilir. İlla sofranın etrafına bedenle oturmak gerekmiyor. Çünkü bu bedenle ilgili değil. Buyursunlar gelsinler izlesinler. Bu muhabbet. Eyvallah. Muhabbetullah. Evet. Fakat şimdi geçen toplantıda öyle diyelim değil mi? Geçen sofrada sonunda böyle şey yapamadık. Biz gurmeyiz malum. Tadı damağımızda kalacak bir şey vardı. Öyle kaldık. Neydi o? Bu babamın bir şey. Şemsi Efendi'den Değil mi yani? bir icra dinleyecektik. Evet. Hem oğlu hem torunu kendisi de ruhaniyetiyle burada soframızda olsun. Lütfun. Eyvallah. Evet. Şemsi Yastıman'ın bir ünlü bir türküsünü birlikte zevk edelim. Kendisini zamanında ünlü yapan türküymüş. Hatta kendisini ünlü yapan. Evet. Zamanında. Bunlar Evet. meşhur olmuş. Evet. Evet. Telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Abdest alsa aldım demez, namaz kılsa kıldım demez. Kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Of, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. İstanbul'dan çıkar telif, Ardıcacından bulur ve Allah'ın sersem kulu. Şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Ah, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Boynuzu yok, kuyruksuzdur, ayağı da çarıksızdır. Hele hele. Dertli gibi sarıksızdır. Şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Allah, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde. Eyvallah. Eyvallah. Gönlüne, ellerine, gönlüne sağlık. Aşk olsun. Hay. Aşkımız daim olsun. Şimdi bir şey vardı. Amak Hayal diye malum Şeyh Eyvallah. Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin bir kitabı var malum. Ehli mutasavvuf çok severler. Orada Aynalı Baba bir gün hep neyi üfler? Bir gün de sazı eline alır. Hatırlarsın. Eyvallah. Der ki Raci, bugün de saz çalıyorsunuz. Der ki hep şeyler, her Enstrüman. enstrüman demez tabii, o enstrüman terimi Her çalgı batıdan yani. geliyor. Her çalgıyı çalarız. Bugün
zevkimize bu düştü. Ya. Şimdi bu bu ariflerin dili. Yani her enstrümanla kendimizi ifade ederiz demek bu. Aslında sanatın özü bu. Sanat sadece belli bir enstrümana indirgenmiş bir şey değildir. Şimdi eskiden öyle zannedilirdi. Özellikle Batılılar kategorik düşünüyorlar tabii. İşte ressam diyor, heykelci diyor, tiyatrocu diyor falan böyleydi. Ama çağdaş ve modern sanatta artık sanatçı önemli ve sanatçının kendini her şeyle, malzemeyle ifade edebileceği kabul edilmiş durumda. Ve bizim geleneğimizde, Arif geleneğinde zaten var bu. Yani illa sazcı, illa gitarcı, illa şucu, illa bucu değildir. Islıkla da. Tabii. Islıkla da kendini ifade etmelidir de. Yani. Tabii ki. Değil mi? Yani burada şucu bucu değil. İşte şucu bucu olmak ariflerin perdeleridir. Onlar şuyla buyla görünürler ama şucu bucu olmazlarmış. Şimdi ıslık deyince benim aklıma geldi. Senin yanında beraber yapmadık ama biz meşk ederken bazen cuşa geliyor. Bak ya. Her zaman olmuyor ama bazen cuşa geliyor. Islıkla ne üflüyor? Allah Allah. Yani olacak iş değil. Hani ney dedik şimdi? Saz dedik. Saz icra oldu. Ney de icra olsun. Aynalı Baba'dan bir Haydi demlenelim bakalım ha. Eyvallah efendim. Allah eyvallah. Allah. O zaman dem tutayım sana baba. Yap. Allah Allah. Ne çıkar bakalım. Ağzına sağlık. Aşk olsun İman'ım. Eyvallah. Metin abi yani bu müzikte bazı gizli değil tabii aslında gizli demeyeceğim ama aşikar olmuş bazı kelamlar var. Müzikte kullanılan perde meselesi. Yani şunların her birine söylenilen biri perde. Ondan sonracıma ya da makam. Bunların hepsi hani Anadolu kadim tasavvuf geleneğinde de kullanılan terimler. Ve baktığınız zaman hani müzikte bir perde kullanılan her bir şeyin, her bir notanın ayrı ayrı ismine, yani her bir notaya perde diyebiliriz. Ve eğer 7 tane ana nota var, 5 tane daha eklendiği zaman 12 tane de yarım nota ile bir tane oktav. Yani buradaki la'dan buradaki la'ya gidebilmemiz için arada 11 tane ses var. Bu da 12. oluyor. Yani çok enteresan bazı şeyler var böyle bu kadim gelenekle birleşen aslında işaretler var. Bunun üzerine sizin bilmiyorum hani bir şeyiniz var mı? Bir Vallahi şimdi düşünmüşlüğünüz var mı? Merak ederim sizin fikirlerinizi. gerçekten son derece ilginç şeyler söylüyorsun. Çünkü bunlar sazların kendileri üzerinden hareketle kurulmuş bir tasavvuf, böyle bir şey düşünemeyiz tabii ki. Ama tasavvufun kendi anlam ifadeleri için sazları ona göre inşa etmişler. Evet, tabii. O nedenle öyle olmuş. Şimdi bakın, hem babayı da adıyla anmış olduğumuz için babayı da anımsatacak Şemsettin Yeşil Efendi var bir de. Eyvallah. Bir şemsi daha. Eyvallah.
Güneş demek, şems güneş demek. Biliyorsunuz Mevlana'nın şemsi, onun güneşi. Sembolik olarak güneş ama onun arkasında kastedilen Hak, Cenab-ı Hak. Şimdi bu her bir isim de zaten bir nota. Tüm isimlerin cem'i Allah diye ifade ediyoruz. Cami-ül Ezzat. Şimdi Şemsettin Yeşil Efendi'nin musiki ile ilgili not almışım. Tam da sana lazım. Zuhur etti. Diyor ki musiki nihayetsiz bir ilimdir. Evvela lisanını öğreneceksin. Sonra edebiyatını bileceksin. Ondan sonra ruhiyatını tadacaksın. Bundan sonra onun felsefesini bileceksin. Ondan sonra musiki gelecek. Musiki gelecek. Anca gelecek. Musiki yapmayacaksın. Musiki gelecek. Gelecek. Ama bütün bu altyapı, saydığı aşamalar tamamlanmazsa musiki gelmez. Hep habire musiki yaparsın. Bunlar daveti. Evet. Çağrısı. Bir nevi altyapı olmadan üst yapı oluşmaz. Bu kadar, evet. Altyapının kemali üst yapıyı doğurur. Eyvallah. Bu anlamda söylediğin gibi bak Evet. Ehlullah bu konuda Bize cevap vermiş zamanında değil mi? Cevap Güzel ver. söyledi. La'dan La'ya dedim ya. La'dan illa'ya gidiliyor. Bu La'dan La'ya gidiyor. Değil mi? Yokluktan yokluğa gidiyor. Evet. Şeydir. Bu la olması da bizde güzel esprilidir yani. Evet. Evet. Şimdi bir şeyde bir ifade daha var. Eğer onu da rastlarsam paylaşayım ben sizinle. Hakikaten. Demek ki tevafuk yani. Ben bunları niye almışım? Musiki uzayı ve maddeyi zaman ve tasarıma çevirerek gerçekseli bir hayal aleminin rüyaları kılığına sokan çok boyutlu bir sanat. O çok güzel anlatım. Of. Bir daha lütfen. Musiki uzayı ve maddeyi zaman ve tasarıma çeviren, Evet. gerçekseli bir hayal aleminin rüyaları kılığına sokan çok boyutlu bir sanattır. Harika. Sesi dondurarak heykelleştirir. Ses yankılarıyla bir mimari anıt gibi maddeleşir. Musiki, geçmekte olan bir ömrün tüm özlemlerini bilinç altında kalmış ve açıklanamaz tutkularını bütün yeğinlik, renk ve incelikleriyle itiraf etmemize, Evet. bu vesileyle de bizi geçmiş ve gelecek insanlarla aramızda bir gönül birliği yaratan olağanüstü bir mucize niteliğinde bir sanattır. Eksiksiz bir tanım bu Metin abi. Muhteşem. Eksiksiz yani. Nasıl güzel. Kapsayıcı bir tanım bu çok. Eyvallah. Muhteşem. Allah eyvallah dediğimiz bu işte bizim. İş tamam oldu dediğimiz. Hüvel gayb. Teşekkür ederim. Ha. Soruyu anladım. Hüvel gayb. Evet. Şimdi sarhoş olunca ne yapacağız? Yani bu musiki sarhoş ediyor, sizin sohbetler sarhoş ediyor, bizim hatıralar sarhoş ediyor. Geliyorlar. Demek ki meyhaneyi bulduk. Şimdi bir meyhanede demlenen, biz demlenme deriz biliyorsunuz. Evet. Meyhanede demlenen birisi çıkmış, sarhoş, türküler söylüyor, ilahiler söylüyor yolda, direklere sarılıp etrafında dolanıyor filan. Bir dostu da karşıdan gelir, görür ki onu, ya bu biraz içine kapanık bir şeydi, zanaatkardı, biz bunu tanıyoruz çarşıdan. Ama şimdi böyle uçuyor, kelebek gibi filan, ne oldu acaba buna? Bir selam verir, o da selamını bile biraz tatlıca alır böyle. Ondan sonra nedir bu halin, nasıl oldu, sen böyle içine kapanık, dillenmezsin, etmezsin filan. Bu anda uçuyor, kelebek gibi olmuşsun. Ah sorma diyor, meyhanede şarap içtim. Ne olur diyor, bana da ver, ben de içeyim. Ben de senin gibi olayım, ben de dertliyim. Ama der, içtiğim şarap benden çıkarsa kusmuk olur. O içilmez ki. Ehlinden gidip içmelisin. Ehli nerede? Meyhanede. Sen sarhoştan arama. Ya. Git. Orada şarabı ikram eden Piri Mugan'dan iste. O sana uygun şarabı verir. Ya. Yani söz, yani sohbet. Demek ki şarap bir sohbet, meyhane gönül. Gönüldaşlarla bir araya geldi mi çilingir sofrası kurulmuş demektir. Al sana cennet işte. Al sana. Altından Ariflerin çarpılmak cenneti gerekiyor. Bu işte. böyle. Evet. Ama nedense
tüm tasavvuf erbabı, sadece bizde değil yani, tasavvufu böyle bizim mahalleye indirgemeyelim. Eyvallah. Biz derken aslında dünyayı tamamen düşünürsek, bütün dünya biz olursa o zaman ariflerin Eyvallah. cenneti olur. Dolayısıyla tüm kültürlerde, tüm tarihlerde bu şeylerle, sembollerle gizlenmiş, ehline helal, na ehle haram olan bir manevi inisiyasyondur. Yani manevi bir katılım, manevi bir tekris, manevi bir içselleştirme, seyri suluku denir buna. Peki sen şimdi ortalığa döktün işi. Diyor ki pirimiz çağımızda sırlar oldu aşikar. Sırlar oldu aşikar da hakikaten apaçık ortada mı? Gene hayır. Bu çağa göre aşikar olan, gelecek çağa göre kapalıdır. Geçmiştekiler açtılar zaten bitti diye zannedilen, işte Mevlana Hazretleri hepsini söyledi. Yunus Emre Hazretleri hepsini söyledi. Hayır. Kendi çağına göre dekolte söyler. Keşfedilecek bir yanı vardır. Aşikar edilecek bir yanı var. Sohbet muhabbet içindir. Muhabbet mayalanmak içindir. Mayalanan süt yoğurt olurdu. Yoğurdu gübeye koyup, yayağa koyup çalkalanırdı. Böyle zikrullahu ekber. Arkasından yağı, özü ortaya çıkardı, hakikat. Sonra bu yağları ne pişireceksen, pilav mı yapacaksın, yemek mi yapacaksın, Hatta bir daha sonra- marifetini gösterirdik. Bir sonrakisinde hatta iyice kızdırıp sade yağ yapıyor ki hiç bozulmaz. Açar. Aman Allah'ım ne güzel işte. Şurada Urfa duruyor, yağı. 5 sene dursun hiçbir şey bozulmuyor. Urfa yağı. İçinde hiçbir şey katıksız. 5 sene duruyor. 10 ve sene hiç- dursun hiç bozulmuyor. Ya. Sade yağ diye bir yağ var. Tabii yeni nesil bilmiyor. Nerede? Evet tabii. Nasıl yesin? Kültürümüzde böyle Yok, şey. kaybolmuş. Yani biz zahiri aramıyoruz ama onları sembol olarak kullanıyoruz. Sen bak işte, nesil gel gel. Mana esas. Bedenleri aşıp ruhların buluştuğu mekan değil, mekan, la mekan olan mekana, la zaman olan zamana geçenlerin gönülleri bir olur. Ona muhabbetullah'ta gönül denir. Allah eyvallah. Gönül tektir. Gönüle girilir. Şimdi bu sadece dediğim gibi bizim kültürümüzde ve bizim geleneğimizde böyle övünç vesilesi olacak olan bir şey değil. Artezyen gibi yeraltı suları tüm dünyaya ikram edilmiştir. Fakat artezyen açarsınız, buradan fışkırır, oradan fışkırır, diğerinden fışkırır. Yer üstündeki nehirler gibi, ırmaklar gibi görünmezler. Görünmez bir alemden gelirler ve zannedersin ki oradaki fışkıran volkanlar gibi de düşünebiliriz değil mi? Orada fışkıran artezyen suyu buradakiyle hiçbir ilgisi yok çünkü arada ne kadar mesafe var ve hiçbir ilişki görülmüyor. Batında ilişkileri var ki zahirde Evet. tadına bakıyorsun. Bak o su bu suymuş meğerse. Dolayısıyla dünyanın her yerinde ilahi kelam neşv-i nema bulmuştur. Allah herkesin ve her şeyin Allah'ıdır. Belirli bir grubun, belirli bir inancın, belirli bir mezhebin falan değil. Dolayısıyla buraya ulaşana arif diyorlar.